Bu varil içinde dev bir sırrı saklıyor. 2017'de Kaliforniya açıklarında denizde yüzen gizemli bir varil bulundu. Özel koruyucu giysili bir uzman mühürlü varili dikkatlice açtı. İçerisinde ne yazık ki talihsiz birine ait kalıntılar keşfetti, ancak bu kişinin kimliği tespit etmenin hiçbir yolu yok. 2 hafta önce varilin bulunduğu yerden sadece 8 kilometre uzaklıkta Alicia adında bir kadın küçük kardeşi Omar kaybolduktan sonra yetkilileri arıyor. Yetkililer kardeşinin evine vardığında ev sahibi onlara mülkü gezdiriyor, ancak tuhaf bir şekilde Omar'ın tüm eşyaları gitmiş ve içerisi sanki hiç kimse yaşamamış gibi bomboş. Alicia'ya Omar'ın kayboluşuyla ilgili resmi bir süreç başlatmak için yeterli delil olmadığını söylüyorlar. Hatta ev sahibi ona küçük kardeşini haftalardır görmediğini iddia ediyor. Sorun şu ki ev sahibi yalan söylüyor. Eğer küçük kardeşini bulmak ve göz önünde saklanan korkutucu gerçeği ortaya çıkartmak için hiçbir şeyden vazgeçmeyecek olan Alicia olmasaydı, Omar Medina'nın kayboluşunu çevreleyen koşullar bir sır olarak kalırdı. Yıl 2017. San Diego Körfezi'nde, Kaliforniya açıklarında suda her zaman gibi rutiniyle uğraşan bir deniz işçisi var. Bu belirli günde gözüne bir şey çarpana kadar her şey normal gözüküyor. Uzakta yüzen büyük gri bir nesne var. Yaklaştıkça bunun metal bir varil olduğunu fark ediyor. Çelik halatlar açıkça o varili ağırlaştırmak amacıyla takılmış biriketlerle birlikte tabanını delerek sabitlenmiş. Ancak batmak yerine yüzeye yakın bir yerde yüzüyor. İşçi bunu diğer tekneler için potansiyel bir tehlike olarak gördüğü için durumu bildirmek üzere San Diego Liman Polis Departmanı'nı arıyor. O anda içinde ne olduğunu dair hiçbir fikri yok. Varilin bulunduğu yerden yaklaşık 8 kilometre uzakta Alicia Villegas adında bir kadın çaresizce küçük kardeşini arıyor. 2 haftayı aşkın bir süredir polisi arıyor, arkadaşlarına ulaşıyor, kapıları çalıyor. Herkese Omar'ı görüp görmediğini soruyor, ancak hiçbir yerde ona dair bir iz yok. Küçük kardeş Omar, Alicia için dünyadaki her şey demek. Grew up in a single family home, and me being the oldest, I have a middle brother, and then he was a baby. She's been like my second mother, because she's been there like through thick and thin. Yeah, she's awesome. Alicia ve Omar sadece kardeş değil, aynı zamanda en iyi arkadaştılar. Alicia kendi ailesini kurduğunda Omar resmen bu sürecin içine dahil oldu ve Alicia'nın çocukları için sevgi dolu müthiş bir dayı oldu. Onlar birbirine bağlı, yakın bir aileydi. Omar and I would talk consistently, like multiple times a day. So we knew pretty much where Omar was at all the time. If not, we would check in with each other. Ama 30 Eylül 2017'de hayatlar eskisi gibi olmayacak şekilde değişiyor. Arkadaşlarıyla vakit geçirdiği bir günde Alicia, Omar'ı annesinin evinde bulmayı umarak eve gidiyor. Çünkü o akşam görüşmek üzere plan yapmışlar, ama içeri girdiğinde küçük kardeşinin hiçbir yerde olmadığını görüyor. I'm like, okay, where's he at? So I sent him a message, and I saw that in Messenger that he received it. So I'm like, okay, his phone's on. He received my message. He'll answer me later. 12 Ekim 2017'de Alicia ve Omar'ın yaşadığı yerden 8 kilometre uzakta liman yetkilileri San Diego Körfezi'nde yüzen bir varil olduğu hakkında ihbar alıyor. İhbara gittiklerinde varili sudan çıkartıyorlar. Tuhaf bir şekilde tabanına birkaç biriket durulmuş. Yani açıkçası onu bırakan kişi yüzeye çıkmasını istememiş. Koruyucu giysi içindeki bir memur varile dikkatlice açarken kapağı kaldırdığında gördüğü manzara karşısında büyük ihtimalle şoka giriyor. İçerisinde ne yazık ki hayatını kaybetmiş biri var ve bu olayın arkasındaki hikaye düşündüğünüzden çok daha rahatsız edici. 30 Eylül akşamı kendi evine dönen Alicia kardeşine ulaşmaya çalışıyor, ancak saatler geçtikçe Omar hala hiçbir mesaja veya aramaya cevap vermiyor. That's when I started getting a little bit worried. But then I'm like, okay, he went out with some friends or... Alicia haklı olarak o gece durumu gereğinden fazla düşünmemeye çalışarak uyumaya gidiyor. Omar'ın telefonunu şarj etmeyi unutmuş olması veya şebekenin çekmemesi gibi nedenlerden olduğunu düşünüyor. The next morning, though, my mom calls me and she tells me, have you spoken with Omar? And that's when I started to get a little bit worried. Alicia'nın iletişime geçtiği bir sonraki kişi Omar'ın ev sahibi Timothy Cook adında bir adam. Omar ondan Alicia'nın evinden çok da uzak olmayan bir evde oda kiralamıştı. Bazı cevapları bulabileceğini uman Alicia onu arıyor. Cook, Omar'ın nerede olduğu hakkında hiçbir fikri olmadığını söylüyor. Önceki gece Omar'ın keyifsiz olduğunu, ruh halinin pek iyi görünmediğini ve onu son gördüğünde bu halde olduğunu belirtiyor. Bunu duymak Alicia'ya mantıklı gelmiyor tabii.
Yardım için yetkililerle iletişime geçmeye karar veriyor. I told them that my brother was missing and just some things were not adding up. We needed help to locate him. Ancak Alicia yetkililerden ihtiyacı olan yardımı alamıyor. Küçük kardeşinin kayıp olduğunu bildirdiğinde Omar'ın kendi isteğiyle ortadan kaybolmadığını kanıtlayacak yeterli delil olmadığını söylüyorlar. Ve ortada daha somut bir şeyler olana kadar resmi bir süreç başlatamayacağını söylüyorlar. If somebody is over the age of 18 and unless they have a medical condition, they will not go look for them. That's, what I was told. When you're an adult, you can go missing. People do go missing of their own volition. Fakat Alicia kardeşinin ona haber vermeden asla öylece çekip gitmeyeceğini biliyor. Cevaplara ihtiyacı var ancak yetkililerin desteği olmadan Omar'ı bulmak bir hayli zor. When somebody is missing, it's like the worst feeling you could possibly feel. Are they in danger? Do they need help? There's the desperation of somebody missing is just horrible. In a situation like this, time is of the essence. Alicia, Omar'a ne olduğunu bulmasına yardım etmesi için aklına gelen her yeri aramaya başlıyor. Hastaneleri, çevredeki kurumları, arkadaşları, aileleri, ancak hiç kimse Omar'ın nerede olacağına dair bir fikri yok. Nerede olduğunu takip etmek ve kaybolmadan önce kimlerle iletişim halinde olduğunu görmek amacıyla telefon kayıtlarına erişim talep ediyor. Ancak Omar, Alicia'nın onunla konuştuğu son gün olan 30 Eylül'den beri telefonunu hiç kullanmıyor. Omar'ın kaybolmasının üzerinden 48 saat geçti ve bu noktada Alicia'nın nerede olduğunu bulmaya hiç de yaklaşamadığını hissediyor. Ama Alicia yılmıyor. Bu kez telefon kayıtlarının bittiği yerden izi sürebilecek, nerede olabileceğini gösterecek somut bir ipucu bulmaya odaklanıyor. Alicia arkadaşlarını topluyor ve bir ekip organize ediyor. Yani birlikte mahalleyi taramaya, ne kadar küçük olursa olsun onları Omar'a götürebilecek en ufak şeyi aramaya başlıyorlar. 7 Ekim Omar'ın kayboluşundan bu yana 8 gün geçti. Nihayet olayda bir kırılma noktası yaşandı. Alicia'nın arama ekibi sonunda ilk gerçek delil parçasına ulaştı. I get a call. Hey, we found your brother's car. You need to come down here like right now. It was only like 2-3 blocks away from where Omar lived. I'm looking at it. All his stuff is in the car. I had a lot of emotions going on because we finally found something. It had been a week. Yani eğer Omar kendi isteğiyle gitmiş olsaydı arabasını niye böyle terk etsin? Yani dairesinden sadece birkaç blok ötede tek başına ve camlarından içi eşya dolu olduğu gözüküyor. Alicia daha sonra acil servisi arıyor. Sonunda Omar'ın normal şartlar altında ayrılmadığını kanıtına sahip olduğunu düşünüyor. Yetkililerin sonunda ona inanacağını ve durumu ciddiye alacağını umuyor. His car was parked several blocks away from where he actually lived. It was unlocked. There was stacked with a bunch of property inside of it. There's actually things, computers, there's guitars, there's really nice clothing. Considering the neighborhood that it was parked in, that's not very normal to leave your vehicle unlocked with all that property just being visible. To me, those were red flags that there was something more to this. This is something more suspicious. It's more than just a missing person who just hasn't contacted their family in a few days. Omar kaybolalı bir hafta oldu ve yetkililer sonunda Alicia'yı yavaş yavaş dinlemeye başladı. Yani küçük kardeşine artık kötü bir şey olduğu düşüncesi iki tarafta da hemfikir oldu. Alicia memurlara Omar'ın evini kontrol etmeleri için resmen yalvardı. Arabasının görünürde terk edildiği yerden sadece 4 blok ötedeydi ve evin bir yerinde bir ipucu olması gerektiğine inanıyordu. I asked the officer if she could please go to the house and see if they could find any indication of what could have happened. Memurlar ön kapıya doğru yürüdü ve Omar'ın ev sahibi Tim Cook kapıyı açtı. Asked if he had seen Omar. Tim told me he had not seen Omar for 6 or 7 days. Memurlar Cook'un konutuna girip Omar'ın odasına bakıp bakamayacaklarını sordular. İşbirliğine açık ve yakın davranmasıyla birlikte onları içeri davet etti. And I wondered where Omar's room was, and he said it was out back. And when he said out back, I didn't realize it was a house actually in the backyard. Arka bahçedeki küçük bölüme yaklaştıklarında bir şeylerin ters gittiği resmen hissedildi. Omar'ın yaşadığı arka bahçedeki küçük ev adeta iskeletine kadar sökülmüş bir haldeydi.
Alçıpan çıkartılmış, döşemeler sökülmüş, her yerde moloz var. Halı yakın zamanda kaldırılmış gibi duruyor ve yerde bir bölgede su birikintisine benzer bir şey var. Alicia ve yetkililer cevapsız sorularda resmen baş başa kaldı ve odasında geriye hiçbir şey kalmamış. Omar sanki orada yaşadığına dair en ufak iz bile yok. Durum son derece rahatsız edici hissettiriyor. İlk bakışta Omar'ın kendi isteğiyle toparlanıp ayrılmış, tüm eşyalarını arabasına koymuş ve arabayla uzaklaşmış olması mümkün görünüyor. Peki ama ondan sonra nereye gitti? Daha fazla araştırma yapmanın izin verecek yasal bir izin olmadan memurlar gerçeğe yaklaşamadan mülkten ayrılmak zorunda kaldı. Ama Alicia umudunu kaybetmedi. Başka bir ipucu bulmaya çalışarak Omar'ın arabasında bulunan her şeyi incelemeye başladı ve işte o zaman bir şey buldu. Onu küçük kardeşine götürebilecek bir şey. Çeşitli alışveriş fişleri buldu. Biri yakındaki bir eczaneden, diğeri ise restorandan. Ve ikisinin de kaybolduğu gece olan 30 Eylül tarihi var. I took the receipts to the police station and I told the detective, these are the last places that my brother was at. You could go and get the surveillance footage. Alicia sayesinde ekipler Omar'ın ziyaret ettiği yerlerden güvenlik kamerası görüntüleri çıkarttılar. Parça parça Omar'ın bilinen son hareketlerini ortaya çıkarttılar. Omar koridorlarda gezerken, birkaç şey satın alırken ve sonunda yemek almak için dururken gözüküyor. O son durak evinin hemen köşesi. Omar hiç de sıkıntı içinde gözükmüyor, yani takip edilmiyor, sakin görünüyor, günü normal bir şekilde geçiyor. Yani alışılmadık bir şeyin belirtisi yok. Aynı gece eve döndükten sonra Omar'ın telefonu kapanıyor ve bir daha hiç açılmıyor. Ayrıca arabasında eksik olan tek şey cep telefonu. Ev sahibine göre 30 Eylül Omar'ın tüm eşyalarını arabasına yükleyip ayrıldığı gündü. Ancak Alice ve memurlar arabasının sadece birkaç blok ötede bulunduğunu ve Omar'ın hiçbir izinin olmadığını biliyorlar. 30 Eylül'den sonra başka bir banka işlemi, telefon etkinliği veya harcama yok. Alicia bazı şeylerin kesinlikle uyuşmadığını biliyor ve soru hala devam ediyor. Nereye gitti ve şimdi nerede? Kaliforniya açıklarında San Diego Körfezi'nde bir soruşturma ekibi ve uzmanlar varilin içindekileri incelemeye başlıyor. The Harbor Patrol opened up the lid and they could see a brown blanket and what was a human hand sticking out from the blanket. So then in fact we knew we had a human body and it was a homicide investigation began at that point. Olay yerinde delil toplandıktan sonra buluntular gerekli incelemelerin yapılması için ilgili merkeze gönderildi. Biliyorsunuz okyanus suyu delilleri birazcık alıp götürdü ve bu nedenle kişinin kimliğinin hemen tespiti için kolay bir yol oluşmadı. Ancak açık görülebilen şey kurbanın maruz kaldığı ağır yaralar. Vücudunda çok sayıda ciddi yara izi vardı ve bu adam her kimse gerçekten başına korkunç bir şey gelmişti. Given the way that the victim was disposed of, it was someone who really would go to any lengths to make sure that this victim was never found again. Açıkça belli ki bunu yapan kişi yetkililerin bu gerçeği asla ortaya çıkaramayacağına güveniyordu. Ancak o an ekipler her şeyi değiştirecek bir ayrıntıyı fark etti. Kurbanın ayak bileğinde küçük bir dövme var. Ekipler kayıp kişi raporlarını incelerken belirli bir soruyu sorarak bölgedeki ailelere ulaşmaya başladılar. Sonra Alice bir telefon aldı. Hayatı boyunca asla almamayı umduğu bir telefon. Alicia yetkililerle konuşarak aslında Omar'ın da tamamen aynı dövmeye sahip olduğunu doğruladı. Omar'ın davası resmi olarak trajik bir son olarak kayıtlara geçti. Alicia'nın küçük kardeşi acımasızca hayattan koparılmıştı. I don't know if you've ever heard the cry of a mother when her son has been taken. It is the worst cry you will ever hear. I mean, it breaks your soul. He wanted to have a wife and he wanted to have kids, and and I would tell him, like, I can't wait, to be an aunt to your kids and love on them and have that experience. Now that has been taken away from me because I'm never gonna get to experience that or see him that way. As strong as I try to be in front of my mom, in my times alone, I would break down and just cry and just sob. Desperation that I'm never gonna see him. Like, if I think about it a little bit too hard, I'll go crazy. Omar Medina'nın ailesi ve arkadaşları hayatı çok erken son bulan genç bir adamın kaybının yasını tutuyor. Tüm toplum sarsılmış durumda ve bunun nasıl olabileceğini anlamakta zorlanıyorlar. Ancak Omar'a bu kötülüğü yapan her kimse hala dışarıda ve
bir başkasına zarar vermekle özgür. Alicia ve ailesi çok geç olmadan yetkililerin sorumlu kişiyi bulmasına ihtiyaç duyuyor. We really had to work backwards and figure out what happened to Omar. Ekipler bildiklerinden başlıyor varilin bulunduğu yerden. Öncelikle onun körfeze tam olarak nasıl geldiğini bulmaları gerekiyor. A logical starting point was video surveillance from the marina and the bay area. That area, the marina, is controlled by the Port of San Diego Harbor Authority, and there's cameras that cover different parts of the bay. Buluntunun ortaya çıktığı 12 Ekim'e kadar geçen günlerden saatler süren videoları taradılar. O civardaki görüntülerde Chula Vista Marina'nın iskelesine bakan bir kameradan ani tuhaf bir şey gördüler. You can see what looked like a Ford F-150 pickup truck. Attached to it was a smaller boat, sort of looked like something you would take out on a lake. Those are freshwater boats. They're designed for freshwater fishing, and here it is going out in a saltwater Pacific Ocean. That boat didn't belong in that kind of water. Güvenlik kamerası kamyonetin suya geri geri yanaşmasını yakalıyor. Görüntüler devam ederken tekne denize indiriliyor ve iskeleyi geçerek körfeze doğru ilerliyor. Uzaktan net olarak seçmek zor ancak gözden kaybolmadan önce limana doğru ilerlediği gözüküyor. Ancak tuhaf bir şekilde tekne tipik bir gezi için yeterli olmayan bir saatten kısa bir süre içinde geri dönüyor. Ekipler tekneye daha yakından baktığında önceki görüntülerinle aynı görünmediğini fark ediyor. Aslında öncesi ve sonrası karşılaştırdığında tekne döndüğünde suda daha yüksekte durduğu açıkça belli. It became quite apparent that there had been something very heavy in the boat when it first went out that was no longer there when it returned. Görüntüler iki kişiyi gösteriyor. Biri teknede ve diğeri yeşil kamyonetin yanında duruyor. Ancak kamera kalitesi çok da iyi değil. Ekipler teknede, kamyonda veya her iki kişide herhangi bir tanınmayıcı özellik seçemiyorlar. Yine de bu kişilerin kim olduklarını bilinmese de soruşturmanın hızla baş şüpheleri haline geldikleri çok açık. Bir tarih ve zaman dilimi belirlendikten sonra dedektifler marinadan ayrılırken araç ve tekneyi görebilmek umuduyla çevredeki binaların güvenlik kamerası görüntülerine bakıyorlar. Eğer nereye gittiğini takip edebilirlerse sahibinin kimliğini tespit edebilirler. Marina'nın 8 kilometre yarıçapında işletmelerden alınan saatlerce süren görüntüleri inceledikten sonra izlenmiş olabilecek her olası rotayı takip ettikten sonra nihayet kamyonu, tekneyi tekrar fark ediyorlar. Kamyonet otoyola çıkmış ve limandan uzaklaşıyordu. Rotanın ilerisinde bir benzin istasyonu güvenlik kamerası aynı yeşil kamyoneti tekneyi çekerken yakalıyor ve bu sefer aracın ayrıntıları daha net gözüküyor. The driver exits the truck, walks around the front of the truck, and enters the front door of the convenience store. Driver of the truck walks in, and we can see he's wearing shorts, a maroon-colored shirt, and a green hat. And he walks up to the cash register and purchases some items. Kasaya doğru yürüyor ve bazı eşyalar satın alıyor. İşte o zaman ekipler çok önemli bir şey fark ediyor. Görüntüleri yakınlaştırdıklarında adamın bacağının arkasında bir dövme gözüküyor. Dikkat çekiyor çünkü bunu daha önce gördüler. 2 hafta önce Omar'ın evini ziyaret ettiklerinde onlara kapıyı açan kişi ev sahibi Timothy Cook. Olay yerinde memurlara yaka kamerasından Cook'un evde yürürken bacağındaki dövmenin göründüğü anlaşılıyor. Aynı yer, aynı tasarım. Benzin istasyonu görüntülerinde görülen adamla tamamen aynı kişi olduğu açık. O anda Omar'ın ev sahibi bir numaralı şüpheli haline geliyor. Dahiliyeti ne olursa olsun doğrudan bu olayla bağlantılı. Ekipler onu bu trajik olayla bağlayabilecek herhangi bir şey bulmak için evi ve hareketlerini izleyerek Timothy'nin üzerinde günün her saati gözetim başlatıyorlar. They saw Tim Cook out in front of the residence, packing up a lot of stuff in trash bags, loading these trash bags into his vehicle that was parked in the driveway. Timothy Cook evinden ayrılırken polis araçları onu takip eder. Birkaç dakika sonra memurlar harekete geçer ve bir trafik kontrolü başlatarak aracın kapsamlı bir aramasını yapmaya başlarlar. Inside the bags there was various wet rags, random clothing, and there was a distinct smell of bleach. Polis aracın içindekilere el koyarak mümkün olduğunca çok delil toplar. Ayrıca marinadaki yeşil kamyoneti bulur ve adli inceleme için getirirler. Ekipler daha derine indikçe Cook'un bilgisayarını incelerler ve onun Omar'ın tüm bankacılık bilgilerine, sosyal güvenlik numarasına ve diğer kişisel verilerine tam erişim olduğunu keşfederler. Artık olayın nedeni yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar. Para. Daha da rahatsız edici olanı Cook'un daha önce çok ağır suçlardan eyalet hapishanesinde 17 yıl yattığını ve yeni çıktığını öğrenirler.
İşte o zaman dedektifler her şeyi bir araya getirmeye başladı ve Alice sonunda 30 Eylül gecesi kardeşine gerçekten ne olduğunu öğrendi. O gece Omar eve dönmüştü. İçeri girdikten sonra eski mahkum kiracısı ona saldırmış ve telafisi olmayan çok ağır yaralar vermişti. Hook'un Omar'a yaptığı bu korkunç olayı tamamen örtbas etmesinin tek yolu etrafı tamamen sökmek ve her şeyi ağır kimyasallarla temizlemekti. Bu şekilde geride hiçbir kanıt ve biyolojik iz kalmayacaktı. Ve eğer Alicia gerçeği ortaya çıkarmak için savaşarak mücadele etmemiş olsaydı bu plan neredeyse işe yarayacaktı. Hook daha sonra teknesi olan bir arkadaşından yardım istedi. Görüntülerde görülen diğer adamdan ertesi sabah bu ikili Omar'ı bir varile yerleştirdi. Tekneye yükledi ve suya attıkları körfeze çıkardı. Daha sonra o akşam banka kayıtları Tim Cook'un yakındaki bir ATM'den kendi hesabına şüpheli bir para yatırdığını gösterdi. Kanıtlar dehşet büyüklükte. Ekipler sonunda doğru adamı yakaladıklarını biliyorlar. I remember getting a call that they had made an arrest that morning and that it was Tim. And I just remember sobbing. I was just sobbing like uncontrollably. It was a special moment. Dava sonuçlanırken Alicia sonunda kardeşini ondan alan adamla mahkemede yüzleşme şansı buldu. Kürsüde dururken sadece bir tanık olarak değil, bir kız kardeş olarak konuşuyor ve mahkemeye Omar'a olan sevgisinin derinliğine dair bir bakış veriyordu. Giving the news to my kids was one of the most difficult things I have ever had to do. And as hard as that was, it was nothing compared to what I had to see my mom go through. I thought that all of this was going to be overwhelming, too overwhelming for me, and that I was going to lose all hope in humanity. I thought that I would be filled with hatred and anger and bitterness. My brother would encourage me to not give up and to strive for better. He would say, "Don't give up, Alice, we're gonna be okay." I miss him telling me that, because no matter how upset I was, that always gave me hope and something to look forward to. Not all is lost. Fight for what is right and keep fighting for a better tomorrow. Cook bu ağır suçtan suçlu bulundu ve eyalet hapishanesinde 56 yıldan müebbete kadar hapis cezasına çarptırıldı. Sonunda sorumlu kişi hesap veriyor ve hayatının geri kalanını parmaklıklar arasında geçirecek. Tüm bunlar boyunca fark yaratan Alicia'nın kararlılığıydı. Israrcılığı, kardeşi için adalet sağlanmasında çok önemli bir rol oynadı. Alicia was really involved, and she really got the initial part of the investigation going. Her support and her fight for her brother, her dedication to her family and her brother was vital. Omar'ın hayatı yarıda kesilmiş olabilir ama mirası ailesi aracılığıyla yaşamaya devam ediyor. Alicia'nın hikayesi zorluklar karşısında doğru olanı yapma cesareti ve kararlılığı ile adaletin sağlanabileceğini kanıtlıyor. Kimse ona inanmasa da o doğru olanı bulmak ve kardeş için savaşmaktan asla vazgeçmedi. Eğer videoyu bu saniyeye kadar izlediysen ve hoşuna gittiyse lütfen beğeni bırakıp abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşürüz.